Yani mübalağa olmasa ki benim için değil diyeceğim yani can değer şu ders. Ömür değer yani. Böyle inanılmaz bir ders. Çünkü beni anlatıyor. Benim en büyük problemim kendimim zaten. Bu niye oldu? Bu niye başıma geldi? Ve yaralarımın tefsirini arıyorum zaten. İnsan başına gelenleri okuyamadığında mahvoluyor, perişan oluyor yani. İkra. Bismi rabbikellezi halak. Halakal insane min alak. İlk gelen ayetlerin tefsirini okuyormuşuz. Olayın ehemmiyetine bakar mısınız Allah aşkına? Allah Azze ve Celle isimlerini böyle bir terzinin birinin üzerine ceket dikmesi gibi nakış nakış işler. Bir örnek vereyim, örnekte daha net anlaşılacak. Bizim arkadaşın bir ara evi matemhaneye dönmüş. Sorduk ki neden? Kedileri ölmüş. Şimdi normalde Allah Azze ve Celle o kediyi o eve neden gönderdi? Esmasının kitabını kedi yapmış. Sıfatının kasidesini kedi yapmış. O kediyi Allah bazı isimlerini okutturmak için o eve göndermiş. Hangi isimlerini? Ders bu. Nakış. Bak hangi isimlerini nakşetmiş kediye. Kaç tane iplik kullanmış bakalım. Renklerinde mülevvin ismi. Süslerinde müzeyyin ismi. Suretinde musavvir ismi. Vücudunda hakim, bari, halık ismi. Sesinde zakir ismi. İbadet ediyor değil mi? Üstad Hazretleri anlatıyor onu. Yürümesiyle Rab ismi. Yemesiyle Rahman, Kerim ismi. Diğer kedilere benzemesiyle Vahid, Ehad, Fert ismi. Allah Azze ve Celle aslında kediye bu isimlerini ne yapmış? Nakşedip sanatını göstermiş. Allah Azze ve Celle seyretmen için sana bir film göndermiş. Filmin adı Kedi. Üstünde neler yazılı? Esmalar yazılı. Ama biz onu oyuncak zannedip hiçbir ismi okumadan ahirete uğurlamışız. Nakış, oturdu mu nakış kelimesi? O zaman bir örnek daha verelim. Allah Azze ve Celle evimize bebek gönderiyor. Acaba bebeği göndermesinin temel sebebi nedir? Bebeğin üstündeki nakışları okumamızdır. Peki bebekte hangi nakışlar var? Bebek bir ayna. Bak kainatın temel amacı olduğu gibi evindeki bebeğin temel amacı da aynalık etmesi. Ayna ne demekti? Gösteren. Şimdi burada nakışlarını gösteriyor. Bak kaç tane nakış var bir aynada. O bebek yaratılmasıyla Halık ismine aynı olmuş. Anne karnında beslenmesiyle Rezzak, Münir, Kerim ismine aynı olmuş. Ona suret verilmesiyle Musavvir ismine aynı olmuş. Hayatıyla Muhyi ismine, ölümüyle Mumit ismine aynı olmuş. Sanatlı azalarıyla Sani ismine aynı olmuş. Bir damla sudan bu şekli almasıyla Muhavvil ismine, halden hale sevk eden ismine aynı olmuş. Mukaddir ismine, Mükemmel ismine aynı olmuş o bebek. Evimizdeki bebeği nefsimiz için seviyoruz. Peki onun üstündeki nakışları okumadan biz ahirete gitsek yazık olmaz mı? İsraf olur. Bir elma. Elmanın üstünde de nakışlar var mı çeşit çeşit? Olmaz mı? Onları da okuyalım mı? Tam otursun zihnimize. Bir elma ağacın dallarında bitmesiyle Fettah ismine aynadır. Küçücük çiçek açıyor. Çiçekten elma çıkıyor. Çekirdeğindeki plan ile Hafız ismine aynadır. Beslenmesiyle Mukit ismine aynadır. Hikmetli vücuduyla Hakim ismine aynadır. Kuru bir daldan çıkmasıyla Kadir, Muktedir ismine aynadır. Allah'ın gücü ona da yeter. Kuru daldan elma mı çıkarmış diye. Çekirdeğiyle evvel ismine, son şekliyle ahir ismine, programıyla batın ismine, varlığıyla zahir ismine aynadır. Dengeli vücuduyla muksit ve adil ismine, bolluğuyla gani ismine, güzelliğiyle bedi, mücemmil, sani ismine aynadır o elma. Ben bu elmayı alsam, çiğneyip fırlatsam bu kadar mı yani? Ya bunu yapmak için insan olmak fazla. Bunu versen dışarıdaki bir tane geyiği atsan o da kemiriyor. Tavşanı atsan tavşan da kemiriyor. Ben de kırt 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 yapıp atacaksam benim ne özelliğim var? Bu dersleri almazsan nasıl okuyacaksın? Buna imanca deniyor, imanca. Dersimin son yeri orası zaten. Nakış aynası oturdu mu? O zaman okumaya başlayalım. Üçüncü vecih aynedarlık ise insan üstünde nakışları görünen esma-i ilahiyeye aynedarlık eder. 32. sözün 3. mevkıfının başında bir nebze izah edilen insanın mahiyeti camiasında nakışları zahir olan 70'ten ziyade esma vardır. Şimdi bir varlık Allah'ın kaç ismine hangi ölçüde ayna olduğuna göre kıymetlenir. Hangi ölçü dediğim şudur. Tohumuna mı aynasın? Ağaç olmuş haline mi aynasın? Anladınız değil mi? Tecellinin dereceleri, mertebeleri vardır.
Mesela cemadatta, cansız varlıklarda Allah'ın 3-5 tane ismi vardır değil mi? Onlara şekil vermiştir, renk vermiştir ama hayat vermemiştir. Nebatatta yani bitkilerde Allah'ın 15-20 ismi vardır. Onlara hayat vermiştir ama ruh vermemiştir. Hayvanatta Allah'ın 40-50 ismi vardır. Onlara ruh da vermiştir ama şuur vermemiştir. İnsanda 70'ten ziyade hatta 100'er isimler vardır. Çünkü insana bir de akıl vermiştir. Bak kaç isim var bende ruhumda. Eğer o akıl vahiy ile buluşursa sende tecelli eden isimlerin şiddeti artacaktır. Bu halin kemallerini okuyorum. Lütfen dikkatli dinleyin lütfen. Aklın kemali imandır. Sendeki tecelli eden o esmalar var ya, nasıl daha pahalı bir kumaş haline döner onu okuyorum. Aklın kemali imandır. İmanın kemali ameli salihtir. Ameli salihin kemali İhlastır. İhlasın kemali ihsandır. Yani görülüyor olduğunun farkında olmandır. İhsanın kemali de rıza-i baridir. O hep Allah'ın rızasını aramaktır. Bu isimler sende bu mertebelerde ne ölçüde tecelli etse ahirette o kadar kıymetlisin. Yaptığımız hayır, hasenat, sorumluluk, ibadetlerin sebebi bunları arttırmak. Anladınız mı onların bir araç olduğunu? Amacımız bunları arttırmak. Evet. Buyurun. Mesela yaratılışından sani, Halık ismini ve hüsnü takviminden Rahman ve Rahim isimlerini ve hüsnü terbiyesinden Kerim, Latif isimlerini ve hakeza. Anladınız değil mi? Nakışları anlatıyor. Hangi isimler nakşedilmiş, o sanat nasıl ortaya çıkmış onu gösteriyor değil mi? Evet. Bütün ağza ve alatıyla, cihazat ve cevarihiyle, letaif ve maneviyatıyla, havas ve hissiyatıyla ayrı ayrı esmanın ayrı ayrı nakışlarını gösteriyor. Hissiyatla da mı gösteriyormuş bunu? Evet. Terzi madden nasıl bıçağı vuruyor, iğneyi vuruyor? Hissiyatla da arada bunalıma girip imtihan olmamızın sebebi bu. Allah'ın bütün isimleri cemal tecellisi değil ki. Bazı isimleri de celal tecellisi. Güzel şeyler ikram edip ihsan etse cemal tecellilerini anlarsın. Musibetlere düçar olunca da celal tecellilerini anlatsın. Demek ki Allah Azze ve Celle'nin arada bize zahirde musibet göndermesinin sebebi haşa bizi sevmiyor, canımızı sıkmak istiyor meseleleri değil. Kulum bende bu isimler de var. O isimlerin tecellisini de böyle anlaman lazım. Öyle mi? Çünkü Allah'ın cenneti süsleyen isimleri olduğu gibi cehennemi inşa eden isimleri de var. Bu bir yerde tecelli etmese nerede anlayacaksın? Bazen dışarıdaki bir hadisede, bazen ruhundaki bir yangında bu isimler tecelli edecek ki ayna olasın. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam 6 çocuğunu toprağa vermiş. Ya vallahi bu tarifsiz bir acı. Şimdi çocuğu olan anlar niye numunesi onda var? Doğru mu? Yok ya. Bir insan evladı kaldıramaz bu acıyı. Haşa ve kella. Ya Rab hiç mi sevmedin Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam? Denir mi böyle? Başka bir mesele. Başka bir nakış, başka bir tecelli. Anladınız değil mi? Nakşın her biri saçını güzel yapayım, kaşını güzel yapayım değil. Nakşın her biri ruhunu şöyle füyüzatla doldurayım da değil. Bir de bu nakış var işte. Birileri can sıkmasa bu nakış nasıl ortaya çıkar? Anlatıyorum ama anlamasının kolay olduğunu söylemiyorum. Yanlış anlaşılmaz. Ama hakikat bu. Yoksa Allah Azze ve Celle'nin en sevdiği kulunun başına gelmeyen kalmamış. Haşa ve kella insan öyle der değil mi? Ya Rab hiç mi sevmedin? Başına gelmeyen kalmamış. Mübarek dişi kırılmış, gecelerce aç kalmış. Gün gelmiş en yakınındakiler anlamamış. Mekke'den sürgün edilmiş. Daha ne olsun yani? Hicret etmek zorunda kalmış. Öyle mi? Demek çok sevdiğine böyle yapıyor. Ayrı bir sır var. Buyurun. Demek nasıl esmada bir ismi azam var, öyle de o esmanın nukuşunda dahi bir nakş-ı azam var ki o da insandır. Demek ki insan olsa güneşten daha büyük. Neden? Çünkü bendeki isim daha fazla. Ben daha çok isme aynayım. Anlıyor musun olayı? Allah Allah. Allah bizi insan eyleye. Evet. Son cümleler ama yine dikkatli dinleyelim.
Ey kendini insan bilen insan, kendini oku. Kur'an'daki oku emrini şimdi anladınız mı? İkra. Bismi rabbikellezi halak. Halakal insane min alak. Allah Allah. Şimdi o anladın mı? O oku neymiş biliyor musun? Sıddiyet, ayniyet, nakış nakış oku demekmiş. İlk gelen ayetler. İlk gelen ayetlerin tefsirini okuyormuşuz. Olayın ehemmiyetine bakar mısınız Allah aşkına? Yani mübalağa olmasa ki benim için değil diyeceğim yani can değer şu derse. Ömür değer yani. Böyle inanılmaz bir ders. Çünkü beni anlatıyor. Benim en büyük problemim kendimim zaten. Bu niye oldu? Bu niye başıma geldi? Ben bunların ve yaralarımın tefsirini arıyorum zaten. İnsan başına gelenleri okuyamadığında mahvoluyor, perişan oluyor yani. Bir bebeğe kitap veriyorsun, 5 dakika sonra yırtıyor kitabı. Ya sen niye yırttın? Baba ben bunu okuyamıyorum. Mananın içine giremiyorum, çıldırıp yırtıyorum. Ben de başıma olay geliyor, okuyamıyorum. Mananın içine giremiyorum, çıldırıp yırtıyorum. Ama okuyabildiğinde aynı kitap ömrünü mü alıyorsun ya? Benim başıma gelen acılar tefsir istemiyor mu? Okunmayı beklemiyor mu? Devam et Gökhan. Yoksa hayvan ve camit hükmünde insan olmak ihtimali var. Demek ki biz bugün ne öğrendik biliyor musunuz? İmanca. Yaratılışımızın sebebi burada. Sır burada. Üstad Hazretleri başka meseleleri bize anlatmayı da bilir. Ama anlattığı mesele en merkez, en çekirdekteki mesele. İmancayı okumak. Şu sosyal hayatta okuma ve yazma bilmeden yaşadığını düşünsene. Devlet dairesine giriyorsun. Okuma yazma yok. Nasıl halledeceksin? Dönerciye gidiyorsun, fiyatlara bakacaksın, okuma yazma yok. Nasıl halledeceksin? Kitaba bakıyorsun, trafiğe çıkıyorsun, okuma yazma yok. Trafik ışıklarını okuyamıyorsun, levhaları okuyamıyorsun. Nasıl halledeceksin? Bir yola gideceksin. Yine etrafı okuyamıyorsun. Nasıl halledeceksin? Çok ağır olur değil mi öyle yaşamak? Allah'ın sanatında da böyle yaşamak çok ağır olur. Başına hadiseler geliyor, etrafında nice yaratılışlar var ama bunların hiçbirisini okuyamıyorsun. Bakın göz 1 santim açılsa içine yıldızları çekiyor. Bizim duygularımızın da böyle ufacık açıldığında ne alemleri içine alacağını hayal edemezsiniz. Unutmayın, insanın haram lezzetlerden kurtulmasının tek yolu bu lezzetlerin onda açılması. Eğer kumaşın, nakşedilecek olan kumaşın iyi değilse paçavra olursun. Eğer kumaşın esma süslenmişse, iyiyse sultana hilat olursun. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Ve ahiru davana enelhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Nefret ediyorum senden! Nefret ediyorum senden! Bir daha yüzümü göremeyeceksin. Defol git! Onlar bazı sırları bilseydi böyle olmazdı. Mehmet Yıldız'ın kaleminden Mutlu Evliliğin Sırları şimdi kitapyurdu.com'da. Siz de Hayalhanem'in yurt içi ve yurt dışı projelerine destek olmak için buradaki linke tıklayarak online bağışta bulunabilir veya aşağıdaki iletişim numaralarından bizlere ulaşabilirsiniz.